Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz 3 boyutlu çok şık altıgen motif modellerini çalışacağız. Yapımı oldukça kolay ve gördüğünüz gibi çok da şık bir model. Benim hatırladığım kadarıyla bu modelin kare motif halini çalışmıştık. Onu hemen bulup linkini bu videonun altında sizlerle paylaşacağım. Linke tıklayarak o modele ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar, altıgen tüm projelerinizde, altıgenle yapılan tüm projelerde rahatlıkla çalışabilirsiniz. Hemen size iplerimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, kullandığım ipler koton ipler. Sizler bebe ipleriyle de bebe battaniyesi yapacaksanız tüm iplerle, çok fazla kalın olmayacak tüm iplerle rahatlıkla örebilirsiniz. 3.50 milimlik tığ kullanıyorum. Biraz şöyle büyük olsun diye hemen şöyle gösteriyorum. Şunu 3 milimlik tığ ile ördüm. Diğerini ise 3.50 milimlik tığ ile ördüm. Gördüğünüz gibi birazcık boyut farkı var. Biliyorsunuz ki ben tığ değişkenliği yapıyorum. Hangi tığda daha güzel duruyor diye 3.50 milimlik tığ bence ideal diyorum. Evet, isterseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, yine ortasını kremle başlayacağım. Çünkü bu ortası krem olan daha çok hoşuma gitti. O yüzden onu göstermek istiyorum. Sizler dilediğiniz renklerle kombin yapabilirsiniz. İpi şöyle bakın halka haline getiriyorum. Birleştiği noktadan tuttum. Bir tığımla halkamın içine toplamda 9 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7. de ortayı küçültüyorum. 8 ve 9. Şu anda tamamen halkamın ipinden tutup ortayı tamamen kapattım ve ilk sık iğneye batıyorum, tepesine kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Burada 1 2 3 zincir çektim. Hemen bir yanındakine batıyorum ve hemen o sık iğne tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada her bir sık iğne tepesine 2'şer tane ikili trabzan yapacağım ve toplamda 18 tane ikili trabzanım olmak zorunda. Bu şekilde devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, bakın burayı sadece bir trabzanla başlamış olduk. Biz hemen yan tarafa geçtik. Şimdi 18.'yi hemen aynı yere batıyorum. Yani ilk başlangıç noktama batıyorum ve 18 tane ikili trabzanımı bitirmiş oluyorum. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. Kaydırmayla kapattım ve ikinci sıramı bitirmiş oldum. Şimdi fıstık sırasına geldim. Burada bir zincir çekiyorum. Bakın hemen buranın altı, bu ilk trabzana değil, hemen yanındaki trabzana batacağım. Tığın başını doladım. Hemen yanındaki trabzanın beline doladım ve ilmek uzattım. Tığın başını doladım. İkinci ilmeği uzatıyorum. Tığın başını doladım. Üçüncü ilmeği uzatıyorum ve burada üçlü bir fıstık yaptım. Bu üçlü fıstığı 2 kere de kapatıyorum. Kapattım. Hemen burada tığın başını doladım. Burada köşemin yarısını yapmış oldum. Yarısını dönüşte tamamlayacağım. Şimdi hemen yanındaki trabzan tepesine batıp aynı trabzan tepesine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Elimi gayet gevşek tutuyorum, gördüğünüz gibi. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Tığın başını doladım. Hemen yanındaki trabzanın beline doladım. Şöyle net miyiz bir bakayım. Tabii benim gözler görmüyor. Evet. Hemen beline doladım. İlmek uzattım.
ne kadar uzatırsak fıstıklarımız o kadar güzel görünecek. 2, hemen 3. ilmeğimi uzatıyorum ve 2 kere de kapatıyorum. Şimdi burada köşemi tamamlayacağım. 2 zincir çektim. Tığın başını doladım. Hemen yanındaki trabzanın beline doladım. Üçlü fıstığımı yapıyorum. 2 ve 3. Bunu 2 kere de kapattım gördüğünüz gibi. Bunu saymıyorum. İlk köşemizi yaptık. Hemen yanındaki trabzan tepesine batıyorum. Aynı trabzan tepesine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Bir köşe yapıyorum. Hemen yanındaki trabzana 3 tane ikili trabzan. Şimdi yine köşemi yapmak için yanındaki trabzan tepesine beline doladım. Hemen üçlü trabzanımı, üçlü fıstığımı yapıyorum. Gene laflarımı unuttum çünkü bir şeyler düşünüyorum. Evet, fıstığımı yaptım. 2 zincir. Hemen yandaki trabzanın beline doladım. İlmek uzattım. Hiç elimi kasmıyorum. Ve şimdi hemen yanındaki trabzana 3 tane ikili trabzan. Eminim ki anlaşıldı. Bakın şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın köşe, yani bir tane fıstığımı yaptım. 2 zincir çektim. Hemen yanındaki trabzanın beline doladım. Bir fıstık yaptım. Bir köşemi yapmış oldum. Hemen yandaki trabzan tepesine 3 tane ikili trabzan. Daha sonra yine köşemi yapmak için bir fıstık, 2 zincir. Hemen yanındaki trabzanın beline dolayarak ikinci fıstığımı yaptım. Ve yanındaki trabzan tepesine 3 tane ikili trabzan ve sıra sonuna kadar benim toplamda 6 tane köşem olmak zorunda. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. İlk yarım köşeyle başlamıştım. Şöyle bir sayalım çift çift. Birinci köşe, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı köşeyi tamamlıyoruz. Bakın burada aynı yere 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Ve son bir tane trabzanım kaldı. Hemen ona da fıstığımı şöyle uzatarak yapıyorum. Ve toplamda 6 tane köşem oluyor. Eğer fıstıkları şöyle şişman daha büyük isterseniz 4 de yapabilirsiniz. 2 zincir çektim. Hemen fıstığın tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir ve hemen ipimi kesiyorum burada ve daha küçük bir tığ alıyorum. Büyük tığ ile, çünkü ilmeklerde açılma olabiliyor. Şöyle iyice çektim. Bakın herhangi bir ilmeğe battım. Sihirli halkamın ipini çektim ve bir düğüm attım. Şimdi artık benim sihirli halkamın çözülmesi mümkün değil. O yüzden her videomda hem söylüyorum hem yapıyorum. Her videomda dediğim gibi muhakkak bunu yapalım. Çünkü gerçekten örgülerimizin sökülmesini istemeyiz. Benim bir zamanlar başıma geldi. O günden beri muhakkak bu düğümü atıyorum. Bir de hırkada oldu, yani altıgen hırkada. Ay çok üzülmüştüm. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Evet. Şimdi hemen yeşil ipime geçiyorum. İpime bir düğüm attım. Ve şöyle köşeden başlıyorum. Yani 2 zincirlik bölümden başlıyorum. İpimi sabitledim. Ve bakın artık ipimi arkada yürüteceğim ki saklama gereği duymayayım. Burada 2 zincir veya 3 zincir çekebilirsiniz. Hemen boşluğun içine ikili trabzanımı yaptım. Ve şöyle arkada tekrar ipimi yürüteyim. Şimdi burada şu köşeyi saymazsak 2 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. Bakın 2 tane. Tığın başını doladım. Şunu yeter sakladığımız. Bakın burada 3 tane ikili trabzanım vardı. Birincisine batmış oldum.
İkincisini atlıyorum. Hemen 3. trabzana battım. İkili trabzan yaptım. Fıstık tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Daha sonra köşeye geldim. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir ve aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan, yani köşemi oluşturmuş oldum. Tekrar buraya geliyorum. Tığın başını doladım. Bir tane fıstık tepesine, hemen bu üçlü trabzanın ilk trabzanın tepesine bir tane ve hemen ikinci trabzanı atlıyorum. Üçüncü trabzanın tepesine battım. Fıstık tepesine battım. Ve şöyle göstermek istiyorum. Köşe hariç şu orta bölüme 4 tane yapmış olduk. Fıstık tepeleri ve birer tane ikili trabzanla 4 tane yapmış oluyoruz. Köşeye geldiğimizde ise 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan şeklinde bu sırayı da bu şekilde bitireceğiz arkadaşlar. Eminim ki anlaşıldı. Anlaşılmayan bir şey olursa lütfen yorumlarda sormaya çekinmeyin. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Hemen burada yine 2 zincir çekiyorum. Çektiğim ilk zincirin tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim. Ve ipimi kesiyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Köşelerimizi de tamamladık. Bakın bunları örerken şu ikisini zaten ben yürüterek ördüm ve kesiyorum. Bunları baştan kesmediğimizde biraz zor oluyor hepsini kesmek. O yüzden hemen ilk başta kesmeye başlıyorum. Evet. Şimdi hemen kram ipime bir düğüm attım ve hemen yine köşeden başlamak istiyorum. Köşeye şöyle bir sık iğne ile, yani kapatmayla başladım. Arkadan ipimi yürüteceğim. Burada sık iğne yapacağım arkadaşlar. Şöyle 1, hemen yanındakine battım. 2, hemen yanındakine battım. 3, hemen yanındakine şöyle ilmeğimi saklayarak 4 tane sık iğne yaptım. Köşeyi saymıyorum. Yani ilkini saymıyorum. Sadece trabzan tepelerini sayıyorum. Ve burada bir tane atladığımız hemen alttaki trabzan tepesine geliyorum. Tığın başını doladım. Bakın hemen o ortadaki, yani bu üçlünün ikincisine, tam ortasındakine şöyle beline doluyorum. İlmeğimi tabii ki uzatıyorum. 1, tekrar doladım. 2, tekrar doladım. 3, 2 kere de kapatıyorum ve yine 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Köşeye geldim. 2 zincirlik bölüme 3 tane sık iğne. 2, 3. Şöyle bir de göstermek istiyorum. Sizinki de bu şekilde ise tamamdır. Ve şöyle bakın çekiyorum ki ilk trabzanın tepesine batabileyim. 1, 2, 3, 4 tane sık iğnemi yaptım. Bakın yine aynı yere geldim. 1, 2, 3. İkincisinin beline doluyorum. Bu şekilde ilmeğimi uzattım. İlmeklerimizi ne kadar uzatırsak fıstıklarımız o kadar güzel görünür. Ben bunun videosunu çekmeden önce arka planda çok çalıştığım için fıstıkları bazen çok sıkı yapıyorum ve gerçekten güzel olmuyor. Diyorum ki ben örgü öremiyorum herhalde. Sonradan fark ediyorum ki fıstık yaparken gerçekten uzatmak gerekli ki böyle ihtişamlı olsun. Bakın bunları çok fazla uzatamadım. Yine güzel oldu ama uzatınca daha da güzel oluyor. Evet, bu şekilde bakın köşeye geldim.
3 tane sık iğne arkadaşlar. Ve bu şekilde devam ediyor. Sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim ve hemen ilk başladığım 2 zincirlik bölüme 2 tane daha sık iğne yapıyorum. Başlangıçta bir tane yapmıştık ve o ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Tekrar altta yürüttüğüm ipi kesiyorum. Gördünüz mü? Bakın hemen tersi inanılmaz temiz arkadaşlar. Altta yürüttüğümüzde gerçekten tersinde inanılmaz temiz bir görüntü sağlamış oluyoruz. Ve hemen yeşil ipime geri döndüm. İpime bir düğüm attım. Bakın şöyle 1 2 3 tane yapmıştık. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Çok önemli değil. Ama şöyle ben ikinciden başlamak istiyorum. Çünkü burada köşelerde arttırma yapmıyorum ben. Şöyle tek tek batarak sık iğneler yapıyorum. Her bir sık iğneye bir sık iğne yaparak devam ediyorum. Başka bir işlemim yok bu sırada. Bu son sıra zaten. Bu son sırada birleştirmenizi de yapabilirsiniz. Şöyle köşeye kadar geleyim. Köşede de hemen şöyle birleştirmenin bir kısmını göstermek istiyorum. Eminim ki bu son sıra anlaşıldı. Arttırma, eksiltme yok. Direkt her bir sık iğneyi tek tek batarak sık iğne yapıyorum. Ama birleştirmede şu köşe çok önemli. Önemli derken yani ikinciden başlıyoruz. Şöyle bakın. 3 tane sık iğnem var. İkinciye battım. Pardon, birinciye battım. İkinciye battığımda birleştirme yapacağım. Şimdi böyle ikinciyi kapattım ve karşıdakini alıyorum. Bakın burada da şöyle hemen bakıyorum. İkinci sık iğne. Nerede? Bakın şuradan buluyorum. İkinci sık iğnenin tepesindekine şöyle tığımı battım. İlmeği içinden geçirdim. Artık takipçilerim biliyordur. Ben böyle örerken birleştirmeyi seviyorum. Biraz ben şeyi seviyorum herhalde, hani çabucak bir şeyleri halletmeyi, sonradan birleştirmeyi sevmiyorum. Hemen yanındakine battım. Bir sık iğne yaptım. Daha sonra ilmeği uzattım. Hemen yanındaki şöyle sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmeği içinden geçirdim. Bir yanındakine battım, sık iğne. Hemen karşısındaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Daha önce bununla ilgili bir video çektim mi hatırlamıyorum ama çoğu takipçim nasıl birleştireceğiz, nasıl birleştireceğiz diyorlar. Ben her zaman diyorum yani sık iğneyle ve trabzanla biten tüm modelleri bu şekilde birleştirebilirsiniz. Mesela bu videoyu kaydedin. Farklı bir model olsa bile, illa bu motif olması önemli değil. Başka bir motif olsa bile şurayı şöyle düzeltmek istiyorum. Çünkü ayrıldı. Evet. Başka bir motif olsa bile tüm birleştirmeler bu şekilde arkadaşlar. Ben çoğu, eğer hani trabzan ve ikili trabzan sık iğne ile biten tüm modellerimi bu şekilde birleştiriyorum. Ama farklı modelleri tabii ki farklı şekilde birleştirmemiz gerekiyor. Sizin de aklınızda olsun. Eğer trabzanlı veya sık iğneli motifleriniz olursa bu şekilde rahatlıkla birleştirebilirsiniz. Hem zaman kaybı olmaz, hem sonradan birleştirme stresiniz olmaz. Örerek bu şekilde rahatlıkla birleştirebilirsiniz. Hem motiflerinizi birleştirirsiniz, hem de motiflerinizi tamamlarsınız arkadaşlar. Benim için çok gerçekten kolay bir birleştirme bu ve ben çok seviyorum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz.
Ben hemen bunu söküyorum çünkü birleştirmeyeceğim. Sadece model olarak göstermek istedim. Ben bu modeli bu şekilde sık iğnelerle tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bakın, ilk yaptığım sık iğne tepesine batıyorum. Şöyle çift batalım ki, evet, çift batıyorum ve kapattım. Bir zincir çektim, ipimi kesiyorum ve daha ince bir tığ alıp, ilk motifimizi bu şekilde yapacağız zaten. Sonra birleştirmelere geçeceğiz. Daha sonra ince tığımla, bu önemli çünkü eğer kullandığınız tığ kalınsa ilmekleri açıyoruz arkadaşlar, şöyle ip saklarken. O da benim için çok hoş olmuyor. Sizin için sorun değilse önemli değil ama benim için sorun. O yüzden ince tığla saklamaları yapıyorum ve hemen şöyle kesiyorum artık iplerimi ve hemen şöyle motifimin güzelliğini göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Çok güzel oldu ve diğerlerini de şöyle yanına getirmek istiyorum ve boyutlarını göstermek istiyorum. Bu sizler için de bir şey olmuş olur, fikir olmuş olur. Hangi tığla ne kadar büyüklükte oluyor ve hemen size şöyle ölçüde tabii ki verelim. Şimdi 2.50 milimlik ördüğüm, tabii bu sizin elinizin ayarına göre de değişir tabii ki. 2.50 milimlik tığ ile ördüğüm 10 santim. 3 milimlik tığ ile ördüğüm şöyle 11 santim. Birer santim oynuyor herhalde. Ben de sizle birlikte ölçüyorum. Şu anda ben de bilmiyorum. Ve 3.50 milimlik tığ ile ördüğüm 12 santim. Yani dediğim gibi birer santim oynuyor aralarda. Eminim ki anlaşıldı. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.